Merhaba arkadaşlar, ben Berkay Çağlı. Engineer'in kanalı C programlama derslerinin 3.sine hoş geldiniz. Bu derste sizlere değişkenlerden, format belirleyicilerden ve stringlerden bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak değişken dediğimiz şeyler nedir? Değişken dediğimiz şeyler bazı uygulamalar için yer tutucu diye kısaca bir tanım yapabiliriz. Yani mesela bu ne demek oluyor? Atıyorum ben mesela ileride diyeceğim ki kullanan arkadaş bana şöyle bir değer ver diyeceğim. Ve ben bu değeri atamak için bir yer tutmam gerekiyor programın başında. Bunu da işte değişkenlerle yapıyoruz. Mesela ilk değişkenimiz nedir? İlk değişkenimiz integer yani tam sayı. Int yazıyoruz ilk başına. Arkasından boşluk bırakıp değişkenimizin adını yazıyoruz. Mesela ben diyelim ki verilen kilodan gitmek istiyorum. Int verilen kilo yazıyorum. Arkasından yanına noktalı virgülümü koyuyorum. Bundan sonra alt satıra geçiyoruz. Ve diyoruz ki mesela printf geldik. Tırnaklarımızı açtık. Sonuna noktalı virgülümüzü koyduk. Ortasına diyoruz ki bugün yazalım. Bu arada Türkçe karakteri printf'ler desteklemiyor. Onu unutmayın. Ya da herhangi bir Türkçe karakteri CodeBlocks desteklemiyor. Bugün şu kadar kilo verdim yazacağız. Bugünden sonra verilen kiloyu yazmamız gerekiyor değil mi? Şimdi biz buraya tabii verilen kilo yazarsak, yani değişkenimizin ismini yazarsak hiçbir şey elde etmemiş oluruz. Bu yüzden burada format belirleyici dediğimiz şeyleri kullanacağız. Şu anda sadece bakın yani ne yaptığıma bakın. Şu anda bunun ne olduğunu sorgulamayın. Bu %d denilen şey integer değişken tipi için bir format belirleyicidir. Şimdi bugün %d kilo verdim yazıyoruz. Arkasından buradaki tırnağın sonuna virgül koyup değişkenimizin adını yazıyoruz. Buradaki değişkenimiz verilen kilo. Yazdık şimdi bunu. Tabii ben bu verilen kiloya bir değer atamam gerekiyor değil mi? Verilen kilo dedik, eşittir dedik. Atıyorum ben bugün 3 kilo verdim. Şimdi hemen bu programı başlatalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün şu kadar kilo verdim. Bugün 3 kilo verdim. Verilen kiloyu yazıyor. Şimdi mesela atıyorum diyelim ki bunu 4 yaptım. Bugün 4 kilo verdim. Şimdi gelelim ikinci değişken tipimize. İkinci değişken tipimizde ondalık sayılar yani float diye geçer. Float diye yazıyoruz. Float verilen kilo. Şimdi tabii ben buna mesela şu anda niye ihtiyaç duyuyorum? Şu anda ben buna şu yüzden ihtiyaç duyuyorum. Ben mesela atıyorum 3 kilo değil de 3.5 kilo verdim. 3.28 kilo verdim atıyorum. Float verilen kilo eşittir 3.28 dedik mesela. Float'un integer'dan format belirleyicisinin de farkı vardır. Bu fark da mesela şurada %d yazdığımızda integer anlamına geliyorken yani tam sayı anlamına geliyorken buraya %f yazdığımız zaman da float değeri olarak yazdırırız. Şimdi bunu hemen çalıştıralım. Gördüğünüz gibi bugün 3.280000 falan diye kilo verdim yazıyor. Şimdi tabii biz yani insana sormazlar mı? Hani sen kilogramın atıyorum binde birini, milyonda birini nasıl ölçtün diye. Bu yüzden mesela biz bunu 3.28 yazdırmak istiyoruz. 3.28 yazdırmak istediğimizde de yani virgülden sonra daha doğrusu noktadan sonra 2 basamak yazdırmak istediğimizde bu f'in önüne geçip nokta 2 yazıyoruz. Bu noktadan sonra yazacağımız değer noktadan sonra kaç tane sayıyı yazdırmasını istediğimizi söylüyoruz. Nokta 2 yazdığımız zaman da bugün 3.28 kilo verdim olarak yazdırıyor. Şimdi bu float'a çok benzer bir tane daha değişken tipi söyleyeceğim. Ama burada kafanızın karışmaması için ikisinin de ne farkı olduğunu çok net bir şekilde anlatacağım. Şimdi ben mesela float'a yazıyorum. 3.28 falan diye gidiyorum. Ve ben buna nokta 8 yazdım.
Şimdi gördüğünüz gibi 8. basamağa geldiği zaman bu float'un hassaslığı düşüyor ve hassaslığı artırmak için başka bir tane değişken tipi kullanmamız gerekiyor ve bu da double diye geçer. Şimdi double olarak yazdığımız zaman bunu aynı şekilde yazdırıyoruz. Bakın hiçbir şey değiştirmedik. Sadece double olarak yazdırdık. Ve nokta 8 yazdığımız zaman 8. basamağa kadar, noktadan sonraki 8. basamağa kadar gayet iyi bir hassaslıkta devam etti. Yani aslında float da double da ondalık sayı. Şimdi şu ana kadar olan şeyler sayılarla alakalıydı. Biz peki bir C programı içerisinde herhangi bir harf veya bir cümle kaydedemiyor muyuz? Tabii ki kaydediyoruz. Onu da şöyle yapıyoruz. Char yazıyoruz. Arkasından atıyorum karakter diyelim. Diyoruz. Arkasından eşittir yazdıktan sonra bakın burası çok önemli. Diğerlerinde belli bir sayıyı direkt yazmıştık. Mesela atıyorum 0.22 yazmıştık float'ta ve double'da. Atıyorum 2 yazmıştık, 3 yazmıştık normal şeyde, integer'da. Char'da tek tırnak koyuyoruz ve tek tırnağın içerisine harfimizi yazıyoruz. Arkasından diyelim ki geldik printf adının baş harfi dedik. Arkasından bunun format belirleyicisi de %C. Bunu yazdık. Sonrasında virgülümüzü koyduk. Virgülümüzü koyduktan sonra karakter diye yazdık. Yanına noktalı virgülümüzü koyduk. Şu arayı boş bırakmayalım. Şey olmasın. Hemen programı çalıştıralım. Adının baş harfi E diye yazdırdı. Şimdi arkadaşlar bakın bu tek tırnağı koymazsanız size ne olacağını göstereyim. Tek tırnak koymadan da karakter değişkenine bir karakter atayabilirsiniz. Mesela büyük E harfinin ASCII tablosunda aşağıda linkte bulabilirsiniz. ASCII tablosunda karşılık geldiği değer 69'dur. Ben buraya tek tırnak koymadan 69 yazdığım zaman tekrardan çalıştırırsam yine adının baş harfi E diye yazdıracaktır. Şimdi gelelim string'e. String dediğimiz şeyler aslında bir sürü karakterin yan yana gelmesinden oluşan bir liste tarzı bir şey diyebiliriz. Mesela ben şimdi burayı siliyorum. Şunu da hatta siliyorum. Ve buraya bakın çok basit bir şey. Bunu yazıyorsunuz. Tamam mı? Arkasından yan tarafına geçip çift tırnak açıp mesela atıyorum ben kendi adımı yazayım. Diye yazdım. Benim adım 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 karakterden oluşuyor. Lakin buraya ben bir fazlasını yazmak zorundayım. Bunun çok değişik bir sebebi var. Normalde string'in en sonunda bir tane string terminator denen yani string'i sonlandırıcı bir ifade bulunur. O da şudur. Budur. Lakin biz bunu görmeyiz. Ama bu vardır yani. Hani bu herhangi bir string'in arka tarafında vardır. Şimdi bunu yazdık. Bunu yazdıktan sonra geldik ve dedik ki printf benim adım dedik. Arkasından yüzde işareti S diyoruz. Sonrasında virgül yapıp arkasından karakter diye direkten girip hemen programımızı çalıştırıyoruz. Benim adım Berkay Cagli. Bakın siz eğer sadece bu karakter sayısını saysaydınız o zaman buraya 12 yazsaydınız şöyle bir olay olacak. Bakın iyi izleyin. Burada yan tarafında saçma sapan olaylar olacaktı. Arkadaşlar son olaraktan değişken kurallarını anlatmak istiyorum. Şimdi siz değişken isimlerini herhangi bir şekilde koyamazsınız. Öyle bir lüksünüz maalesef yok. Şimdi atıyorum mesela ben integer değişkeni belirlemek istedim. Yanına yazacağınız şeyler bakın alt çizgi kullanabilirsiniz. Büyük küçük harfler falan kullanabilirsiniz. Ve 0'dan 9'a rakamlar kullanabilirsiniz. Şimdi mesela atıyorum ben diyelim ki bir değişken yapacağım. Diyeceğim ki mesela Berkay Ç.
Tabii C olarak yazıyoruz. Mesela ben bunu nasıl yazabilirim? Berkay alttan tire Cagli diyebilirim. Diyebilirim ki Berkay 06 mesela diyebilirim. Ama şimdi bazı izin verilmeyen değişken isimleri var. Şimdi bu değişken adımız mesela ayrılmış bir sözcük olmamalı. Mesela siz int diye bir değişken kullanamazsınız. Öyle bir olay yok. Veya mesela int float tarzında bir değişken kullanamazsınız. Bir de değişkeninizin ilk harfi ya alfabeden başlaması gerekiyor ya da alttan çizgiyle başlayabilir. Ama rakamla başlayamaz. Yani mesela atıyorum siz diyemezsiniz ki mesela 06 Berkay diye bir değişken belirleyemezsiniz. Tabi bunun haricinde ne kullanamazsınız? Mesela atıyorum ben mesela diyemem ki Berkay Cagli diye bir değişken belirleyemem. Arada boşluk olamaz. Bu boşluk direkt programın yanlış anlamasına sebep olur. Hani der ki atıyorum bir fonksiyon mu çağırmaya çalışıyorsun? Berkay fonksiyonu mu çağırmaya çalışıyorsun? Ne yapıyorsun der. Hani sen hayırdır der yani. Boşluk kullanamazsınız. Virgül kullanamazsınız. Tabii virgül aslında kullanabilirsin ama virgül kullandığınızda başka bir anlam ifade eder. Hem Berkay diye hem Cagli diye iki ayrı integer yani iki ayrı tam sayı değişkeni belirlemiş olursunuz. Alt çizgi haricindeki sembolleri de kullanamazsınız. Mesela atıyorum Berkay eksi Cagli tarzında bir şey kullanamazsınız. Çünkü bu ne demek olur? Bu Berkay'la Cagli değişkenini birbirinden çıkar demek ve onu bir değişken yap demek. Hani saçma sapan bir olay olur. Belki de çalıştırmaz, emin değilim. Ya da ne bileyim Berkay artı Cagli falan kullanamazsınız. Ya da Berkay çarpı Cagli falan kullanamazsınız. Tabi bunlar haricinde istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Ya da ne bileyim Berkay şu şekilde noktalı virgül koyup Cagli diye bir şey koyamazsınız. Hani yapamazsınız da yani. Bunları yapamazsınız. Onlar haricinde programlamada bayağı özgürsünüz. Tabi onları kullanmadığınız sürece. Arkadaşlar şimdi bu değişkenleri bir örnekle göstereyim sizlere. Mesela ben burada şu anda iki tane float, bir tane integer, bir tane karakter, bir tane de string belirledim. Ve bu değişkenleri tek bir satırda kullandım. Şimdi diyoruz ki şu karakter kodlu hangi karakter? Ürün kodu karakterinde. Geliyor bakıyor buraya E kodlu. %S için yani string için stringimiz neymiş? Ürün adı. Ürün adı neymiş? Kıyafet. Bu arada eğer bir stringin kaç karakterden oluştuğunu bilmiyorsanız burayı boş bırakabilirsiniz. Boş bıraktığınızda otomatik olarak zaten kendisi atar o stringin boyunu. Şu kadar ürün alınca ne kadar ürün alınca yani %D kadar bu arada bu integer ürün miktarı geldik. 5 tane ürün alınca 5 kadar ürün alınca gerçi Türkçesi düzgün olmadı ama %F de burada ne yaptık? Bakın eski fiyat eksi şu anki fiyat yaptık. Yani burada aslında bir tane de matematik işlemi yaptık. Hani bu yan tarafında matematik işlemi yapabildiğinizi ifade etmek için kullandığım bir koddu. Eski fiyatımız ne? 20.00. Şu anki fiyatımız ne? 19.90. Biz bu kodu çalıştırdığımız zaman tabi burada Türkçe karakterler kullanmışım. Pardon. E kodlu kıyafet için 5 kadar ürün alınca 0.10 yani 10.000 TL kadar indirim sağlanıyor. Şimdi birazcık düzeltme yapalım. Kıyafet alınca şurayı da tabi bildiğimiz hassaslık nokta 2 olduğu için nokta 2 F yapıyorum ki sadece 2 basamak yazdırsın. E kodlu kıyafet için 5 kadar ürün alınca 0.10 TL kadar indirim sağlanıyor. Arkadaşlar bu dersimizde bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.